Bugün 3 Eylül 2025. Evet, okulumuzun ikinci günüydü. 3 Eylül'e baktım ben bugün. Şey olarak. Evet, dün biraz rahatsızdım. Katılamadım. Ama bugün çok daha iyi, çok şükür. Bugün ikinci günüydü okulumuzun. İşte neler oldu? Sabah kahvaltı almaya gittim. Burada kahvaltı alma şeyi var. Hani işte gidiyorsunuz, kahvaltı alıyorsunuz ama ne varsa o gün işte mesela işte yani cereal var, işte süt, işte kaşar peynir, elma, muz. Buraya geldiğimizden beri meyveler çok pahalı olduğu için hani meyve satın almıyoruz. Ama okulda çok şükür her gün ya elma, ya muz, ya portakal denk geliyor hani dağıtılıyor. Bir sabah bir de hani öğleden sonra. Hani o sebepten dolayı orada da yemiş oluyoruz şey olarak bakıldığında. İşte İngilizce dersi vardı. Çocukların İngilizce seviyelerini hani ölçtüm biraz. İşte bir kelime söylüyorum. Bu kelimeyi ne kadar yazabiliyorlar? Kelimeyi, cümleyi biraz daha zor hale getiriyorum. 8. sınıf öğrencilerinin yani %80'i %80'i polar bear. Hani şeyini yazabildiler iki kelimeyi. %40'ı I am going to school'u yazdı. İşte %20'si tomorrow will be sunny outside. It will be sunny outside tomorrow. Mesela cümlesini yazdı. 3 tanesi hani içinde consequences geçen bir şey yazabilirler, cümle yazabilirler. Hani if you do this there will be consequences cümlesini 3 kişi yazabildi. Hani yazma olarak seviyeleri çok şey. Zaten mesela 13 senedir hiç okula gitmemiş. Kindergarten'da okuldan alınmış. 13 sene sonra tekrardan hani 8. sınıfta hani aslında 13 sene sonra değil yani evet. Hayatında hiç okula gelmemiş 13 yaşından beri. Çünkü 13 yaşında çocuk zaten. Annesi öyle dedi hani 13 senedir gelmiyor okula dedi. Demektir ki hiç gitmemiş. İlk defa geliyor. Böyle bir çocuk var mesela 8. sınıfta. İşte hani zihinsel engelli var hani buradaki bir sürü işte hani ilişki evliliklerden dolayı vesaire falan. Yani İngilizce seviyeleri o şekilde. Okumaları da hani çok iç açıcı değil. Yani ortalama bir ilkokul 2-3 seviyesinde. Hani İngilizce seviyeleri, şeyleri. Dikkatleri zaten çok dağınık. Çok böyle hani şey ders odaklanamıyorlar. Hani benim tarafımdaki eğitim şeyi bu şekilde. Hani bakıldığında yine aklıma gelirse anlatırım. Evet, bugün ben de 11 ve 12. sınıflarla beraber yaklaşık bir 30 kişi falan vardı. 11. sınıfların sınıf öğretmeni işi vardı herhalde. Müdür hanım işte sordu, sizinle beraber otursalar olur mu diye. Ben de olur dedim. Yani bir saat matematik yaptık hep beraber. Yani çocuklar sessiz, sakin bir şekilde yani tahtaya 4-5 tane soru çözdük beraber. Çözdüğümüz sorular da hani 9. sınıfta anlatılan sorulardan. İşte mesela 100 kilometrede işte 5 litre benzin yakıyor. 920 kilometrede kaç litre benzin yakar? İşte benzin litresi 1,5 dolarsa işte toplam ne kadar benzine para öderiz? Yani böyle bir soru. Ondan sonra işte ATV al ne kadar diye sorduk. 12.000 dolar. İşte bu ATV'yi aylık ödemeyle 250 dolar ödemeyle işte yani 50 ay ödüyoruz. 2.000 dolar da peşinat veriyoruz. Yani toplam ne kadar ödemiş oluruz? Yani sorular bu tür sorulardı. Yani çocuklardan hani böyle sorduğumuz sorulara veya bunlarla ilgili çözümlerle alakalı doğru bir cevap alamadık. Yani çocuklar işte hani benim tahtaya yaptığım çözümleri hani kağıda geçirip bana ders sonunda geri verdiler. Yani 12. sınıf, 11 ve 12. sınıf yani daha hani bu şekilde bu basit word problems'ları yapamayan çocuklar hani nasıl biz bu çocuklara işte fonksiyonları anlatacağız, nasıl limit, türev, integral anlatılacak işin açıkçası çok mümkün görünmüyor.
Ama çocuklara yaklaşık ne kadar, yani sabah bir saat, belki bir saat olmamıştır ama yani bir yarım saat 40 dakika işte dünkü çocuklardan, öğrencilerden edindiğim bilgiler ışığında işte okumaları gerektiğini, yani evde oturmanın bu işe bir çözüm olmayacağını, işte kolej okumaları gerektiğini, üniversite okumaları gerektiğini anlattım diyeyim döndüğünce. Yani istemez misiniz dedim. İşte böyle bir kolej okuyup, bir bölüm okuyup, güzel bir meslek sahibi olup, güzel bir para kazanmak veya işte o bir üniversite eğitim o bölümü okuyup gelip burada benim yerime öğretmenlik yapmak istemez misiniz dedim. Yani ben burada kalıcı değilim dedim. 3 yıl, 5 yıl. Yani ne kadar. Ondan sonra yani bitecek dedim ama hani benim yerime burada başka bir öğretmen gelmeyecek. Ama bunu siz yapabilirsiniz gibi inşallah yani aklınızdaki o yani fikrinizi, düşüncelerinizi değiştirmeye çalışacağım dedim. Yani bu evde oturmak iyi bir fikir değil. İşte kendi kız çocuklarımın neler yaptıklarını anlattım. Yani siz de böyle istemez misiniz dedim kız çocuklarına yönelik. Yani güzel bir gün geçti gibi inşallah. Yani çok öyle hani gürültü, saygısızlık yapan çocuklar yok elhamdülillah. Yani 30 kişi hepsi de mesela çok güzel bir şekilde dinlediler. Ve aramızdaki bağda, ilişkide gün geçtikçe daha da güzel oluyor, daha da iyiye gidiyor. Yani çocuklar sevmeye başladılar. Yani benim de çocuklara karşı yani davranışlarım, ondan sonra çocuklara karşı göstermiş olduğum ilgi, alaka, hoşgörü, tolerans yani çocuklarda bir pozitif etki meydana getiriyor. İnşallah daha güzel şeyler olur ümidindeyiz. Yani benim günümde bu şekilde geçti. Ekstradan böyle biraz film seyrettik. Biraz işte bunların yöresel müziklerinden filan dinledik. Bir de benim meşhur matematik oyunum vardı. Onu oynadık sayılarla ilgili. Çok hoşlarına gitti. Yani çocuklarla, öğrencilerle inşallah ilişkilerimiz daha da pozitif yönde ilerleyecek diye ümit ediyorum. Yani her gün gelen öğrenci sayısı biraz daha artıyor. İnşallah yani öğrencilerin hepsini getirebilirsek ne mutlu. Hedefimiz o. Evet. Yani ders programları da belli olmadığı için yani çocuklarla öyle yani günü kurtaracak şeyler yapıyoruz. Yani yarın hazır olacak dediler. Yarın bakacağız inşallah. Yarın dersleri anlatmaya başlarız diye ümit ediyorum. Ders programları hazır olunca çocuklar. Evet, benden de bu kadar bugün. Ben şey ekleyebilirim. Yani sosyal bilgiler dersinde çocuklarla hani arkadaşlar bu ders hani bizim hayatımızı etkiliyor. Hayatımızı şekillendirdiğimiz ders sosyal bilgiler. Hani o yüzden ben hep çocuklara şey diyorum hani siz bana bir şey öğreteceksiniz, ben size öğreteceğim. İşte şey konuşmasını açtım. Yani babamın sınıfında 12. sınıflar var ve 1, 2, 3'er tane çocukları var bunların. Hani mesela onların ilk çocuklarının hani olmaya başladığı yaşlardasınız gibi bir konu açmaya çalıştım. Ben açarken çok çekiniyorum ama konuyu azıcık açtım. O kadar normal ve rahat konuşuyorlar. Mesela 8. sınıftaki bir kız. Yani onlardan bazıları kazara olmuştur dedi çocuk dedi. Ama dedi şimdi mesela ben de çocuğum olsa anneme veririm zaten dedi. Hani ilk çocukları zaten hani ya bu bir 25 senedir olan bir kültür bu. Bizim okul müdürü söylemişler. Normalde bizim böyle bir şeyimiz yok ama yani bu hani alkoldür, marihuana'dır hani biraz nefsi zevklerin hani peşinden gittikçe yani kültürelleşmiş hani aslında kötü bir şeyin hani zararlı bir şeyin, toplum zararlı bir şeyin hani öne alınamadığı için kültürelleşmiş olarak geçen bir hani şey konu ve hani çok rahatlar bu konuda. Hani bunu normal bir eğlence gibi görüyorlar. Normal bir hani yeme içme şeyi gibi görüyorlar. Yani kendi çocuklarıyla aynı evde yaşıyorlar vesaire falan.
Hani öyle değişik bir diyalog geçti aramızda çocuklarla. Ama çocuklar evet hani güzel, sakin, bize anlatıldığı gibi değil. Bana hani hiç saygı göstermezler, hiç şey yapmazlar falan deniyordu. Gerçekten hani saygılı, güzel, hoş bir iletişim var aramızda. Bayağı bir şey paylaşıyoruz, konuşuyoruz şeklinde. Bakalım inşallah her şey çok güzel olur. 3 Eylül 2025'ten bu kadar. Herkese çok teşekkür ederiz. Bizim bu sıkıcı videolarımızı izlediğiniz için diye. Evet.